Senaryo okur okunmaz anladım, biliyor musun? Proje gerçekten çağırdı insanları. Bekliyorduk ya. Gerçekten yalan söylemeyeceğim bu konuda. Yalnızım ben. Hiç çocuğum olmadı. Muhtemeldir. Olmayacak da. Ölsem belediye gömecek beni. Mesleğini demedin. Gassalim ben. Allah'ım! Ne? Ölü yıkıyorum. Nasıl yani diyorsunuz? Sonra okumaya başlıyorsunuz. Gerçekten manevi hayat üzerine, gündelik yaşam üzerine, gerçeklik üzerine çok güzel yazılmış bir işti. Bunun ses getirmemesi gibi bir şey söz konusu değildi. Çünkü ilk başta bu bize oldu. Yani Sümeyye Hanım'ın yazdığı senaryoyu okuduğumda ben yani şu an ülke her ne hissediyorsa onu hissettim zaten yani. İçimde depremler oldu ve dedim ki çok acayip bir şey var. Projeyi işte tabii gördü, tabii çok heyecanlandı. Yapımcı zaten başta hikayeyi duyunca çok heyecanlanmıştı. Ama hani bu kadar çabuk böyle, çok böyle ilgi göreceğini tabii ki de tahmin edemiyorsunuz. O tepkileri alınca dedim ki evet hani bir şeyler var. Ama acaba bu kalabalıkta, bu dizi kalabalığında acaba kaybolabilir mi endişem de vardı. Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Yani bu nasıl iş diyorlar. Böyle iş mi olur diyorlar. Ne yaptınız, ciğerimizi yaktınız diyorlar ama... Bir beklenti ve o beklentiyi karşılama durumu şeyi var. Burada insanların böyle beklentisi yoktu. Gafil avlandılar. Kaşları çatarak bir tebrik alıyorum. Çok insafsızsın, imansız falan deyip sonra eline sağlık diyor insanlar. Gerçekten de ses getireceği belliydi. Çok kuvvetli bir hikaye. Yani özellikle işte Ahmet'le Selçuk'u bir yan yana koyduğu zaman falan hep kafada başka işler eşleşti. İşte daha hızlı, daha işte sadece komiklik içeren bir şey bekliyorlardı. Haliyle o ters köşe de güzel oldu. Biraz da o da etki etti sanırım seyircide. Yani o gafil avlandığı zaman etkisi daha büyük oluyor. İşte Kardeş Payı'nın 14. bölümü gibi. Belgesellerde görürüz ya işte bir yavru ceylan ölür. Oradan işte bir aslan beslenir ve yavrularını götürür. Sonra o da ölür işte ya da büyür, ölmez. Onu yiyerek beslenir ve çocuklarını besler. Bir aile kurar. Yani tamam evet yavru ceylanlar ölmesin ama yani aslanın da bir ailesi var gibi bir şey oluyor. Ama birinin ölümü bir başka şeyi tamamlıyor. Hakikaten hepimiz bakiyiz, öyle diyebiliriz. Zaten her şey baki bende bu arada yani. En çok etkileyen şey de beni baki. Baki'yi benim sevdiğim kadar insanların sevmesi gerçekten sürpriz oldu. Yemeği nasıl yiyeceğini çok iyi biliyorum. Baki'nin nasıl bakacağını çok iyi biliyorum. Aşık olduğunda verdiği tepkiyi çok iyi biliyorum. Yani elini nasıl oynatır. Herkesin o ortak olduğu duygulara, yalnızlık duygusuna, ölüm duygusuna özellikle herkes kendinden bir şeyler buldu. Daha önce de demiştim ya bir komedi işinde bu kadar karakterin derinlemesine inildiğini ben hiç daha önce şahitlik etmedim. Baki çok net ve kendini bulmuş diyeceğim her şeyiyle tamamlanmış bir karakter değil. Aslında biz bu yolculuğuyla beraber gidiyoruz. Baki'nin yalnız olmasına çok etkilendim ama mesleği itibariyle yani nasıl böyle bir mesleği yapar bir insan? Çünkü çok zor. Hem fiziken hem manevi anlamda çok zor bir meslek. Bir kere çok güçlü olmanız lazım. Kendisini zamanını tüm ölülerle geçiren bir adam olduğu için beni etkileyen kısım o çok etkilemişti. Ben 3. bölümü yazarken çok zorlandım. Yazdığım zamanı hatırlıyorum. İlk defa da söylüyorum bunu. Böyle şeydi işte gece, zaten hep genelde gece yazıyorum. Evde tekim, zaten tek yaşıyorum. Çok zorlandım, çok ağladım mesela 3. bölümü yazarken, 3. bölüm finalini yazarken. Çünkü çok gerçekti, çok bakiydi ve hani hep derlerdi ama bir acabam vardı bu kadar kurmaca yazarken. Hani resmen karakter yaşadı ve gittim peşinden. Mesleğini demedin. Gassalim ben. Allah'ım! Gassilhane ve gassel deniyor doğrusu o ama gassal da yanlış değil. Gassel değil aslında hani benim bildiğim. Ama ben gassel telaffuzunu daha kendime yakın bulduğum için öyle telaffuz ediyorum. Yani daha böyle A ama çok gassal gibi de değil. Hafif bir incelikle. Doğrusu gassel diyebiliriz. Bazıları gassel diyorsun diyor ama gassel demiyorum. İncele, ince ya. Ölümden korkmamak gerek ama tabii ki de haliyle yaşayabildiğimiz kadar hayırlısıyla yaşayalım diyorsunuz yani. Ölümden mi? Hayır. Yani ölümün kendisinden korkmuyorum tabii ki. Ölüm hep dilimdedir ama ölüm karşısında biraz şeyimdir. Fazla
Kırılganımdır. Ölümü bir şey olarak da görmüyorum. Ölüm tadılacak bir şey işte. Ve hüküm de çok net yani. Her canlı ölümü, her nefis ölümü tadacaktır. Kalınacak bir yer değil orası, bir konak değil. Haliyle de bir formdan diğer forma geçiş için tadılacak bir şerbet aslında yani. Maalesef aklınıza geldiği zaman, karşılaştığınız zaman özellikle korkulan bir duygu. Ama işte bundan kaçış yok. Çünkü ölümü her defasında hatırlamamız gerekiyor. Bu işte gerçekten bunu üstlenen bir iş oldu. Nasıl öleceğimi bilmek isterdim yani, komik olurdu. Çok insani bir merak ama bu. İşte küçükken de hani işte ileride acaba hangi mesleği yapacağım diye merak ederdim falan. Çünkü ilerisini merak ediyorum yani. Öyle bir şey. Bir yandan da eğer bir sonraki aşamaya geçmeye niyetliyseniz veya orada bir ümit görüyorsanız, işte Mevlana'nın Şeb-i Aruzu gibi, aslında düğün geceniz de olabilir. Halbuki ölüm biraz bizim yüklediğimiz anlamlarla ve kendimizle olan meselemizle alakalı bir şey. Eğer barıştıysak mevzuyla, tamam ben potansiyelimi de gerçekleştirdim, bir şekilde kendimi var edebildim, benden bekleneni, murad edileni yerine getirdim dedikten sonra peki şimdi ne istiyor sorusu geliyor ya. Haliyle ölüm bir yerden sonra istenen bir şey haline de gelecek. Böyle de olmalı. Korkulacak bir şey değil benim nezdimde. Ama korkuyor muyum? Herhalde o son an olmadan farkına varmayacağım. Ama birkaç defa ölümle yüzleştiğim oldu. Korktuğumuz bence çok kişisel değil. Biraz da ardımızda bıraktıklarımız veya tamamlayamadıklarımız vesaire. Bunlar aslında buraya dair ve yine kendimizi gerçekleştirmeye dair ontolojik sorular bence ölümü birazcık soğuk yapan. Yani herhalde öldüğüm zaman şey olacağım, oh be buymuş falan gibi bir hissiyat yaşayacağım herhalde önce yani. Bunun gibi bundan sonrasında ne bekliyor hep beraber göreceğiz işte. Giden hiç geri gelmedi. Her ölüm biraz bebeksidir. Ölüm üzerine çok güzel sözleri var Sümeyye'nin. Yani ölüm bütün planları bozduran, bütün şeyleri iptal ettirendir. Gelmiyorlar, geri gelmiyorlar. Annem öldüğünde çok ağladım. Çok üzüldüm ama yani, ama çok ağladım diyordu. Fakat annem gelmedi. Eğer gelinebilseydi o gelirdi. O gün anladım ki giden gelmiyor. Gerçek yaz cenazeye ayıcıklı pijamayla gelmeyi gerektirir diyor. Öyle üstünde ne varsa çıkar gelirsin. Bu çok güzel. Diriler için zaman kıymetli değildir. Zaman diriler için kıymetlidir. Ölenin vakti bol olur. Çok çok güzel laflar var Sümeyye'nin. Ben ölünce beni kim yıkayacak? Ölüm duygusu hepimizde olan, yaşadığımız duygular. Çünkü bir gün çok sürpriz bir şekilde öleceğiz. Yalnızlık duygusu keza öyle. Öleceğini bilen bir insanın bir şeyleri fazla ciddiye alması bende böyle bir komedi etkisi yaratıyor. Zor duygular bunlar. Yani yaşamayınca bilinmeyecek duygular. Ama ölmemek gibi lüksüm yok yani. Ve o gerçekle yaşıyorsun. Hayatın esprisi burada yani. Ölüm bütün konuları beraberine getiriyor çünkü her şeye mükemmel bir nokta koyuyor yani. Gündelik hayatta saklı kalmış komediyi çok güzel çıkartıyor Sümeyye. Aslında Baki gibi oldu ya. Böyle hani ölünce beni kim yıkayacak deyip birden hayata bakıyor falan ya. Ben de şey oldum ya, ben senarist olmak istiyordum ya falan oldum. Sonra bir gün böyle bana periler geldi. Dedim madem bir gün senarist olacağım, ne zaman olacağım ve çalıştığım gruptan istifa ettim. Yani yedekte bir hani işte bir maddi manevi bir birikmişlik ya da bir iş bir şey falan da yoktu. Ölümlü dünya dedim ve hani bunu denemeliyim yani zaten. Bir yandan hep yazıyordum ama senaryo yazıp yapmak değil. Televizyona girdikten sonra asıl işim televizyonda gelen senaryoları eleştirip dramaturjisini yapıp daha güzel bir iş olmasını sağlamaktı. Bugün 2. sezon çekimlerimizin son günü efendim. Yani Baki'nin yolculuğu devam ediyor. Daha da şaşırtacak. Yani 2. sezonun evet şimdi çekimlerini bitirdik. Farklı şekilde mikrofonumuz düştü. Şurada. İşledik yine. 2. sezonda da çok büyük sürprizlerimiz var. Bu sorduğunuz güzel sorulara da cevaplar olacak. Spoiler da vermeyeyim ama evet bir şeyler dağıldı, bir şeyler bozuldu. Ama diğer yandan da başka bir şey var oldu yani. Hiç olmayacak bir aile çıktı başka bir aile yok olurken. Bu hikayeyle kurduğumuz bağ aslında kendimizle kurduğumuz bağ. Ağlayanlar için de söylüyorum yani kim bilir hangi derdinizi ağlıyorsunuz. Orada ağladığınız Baki'nin derdi değil, nerede ne buldun, hangi şey senin gözyaşlarını bir anda harekete geçirdi. Hepimizde başka başka iz düşümler oldu. Ama 2. sezona dair ne desem eksik ipucu kalacak. Sadece evet Baki'miz yine merkezde. 2. sezonda çok güzel bir şekilde geliyor. Çok kuvvetli bir şekilde. Sürprizlerle dolu. Güzel hikayelerle dolu bir 2. sezon bizi bekliyor inşallah. Kurgu süreci var şimdi. İşte o yüzden kesin bir zaman veremiyorum. Birkaç aya tabii ki toparlanacaktır ama asıl söz hakkı orada Tabi'nin. Onların yayınlama planına bakmak lazım. Onu gerçekten hiç bilmiyorum.
Ama bir tık daha aydınlık bir Baki var. Yani ilk sezonla ikinci sezon bir tık daha farklı ve başka bir çiçek daha giriyor devreye. Dağ lalesi gördük ilk sezonda. Burada çok daha iyi bildiğimiz başka bir çiçek daha giriyor ama Baki yine bildiğimiz Baki, yani insanların çok büyüttükleri olaylar karşısında yine şaşıran, yine normal insanları anlayamayan, yine ölümle çok haşır neşir. Ama bir tık daha böyle bir enerjik bir Baki'miz var galiba. Bunun seyircide bir karşılığının olduğunu görmek çok mutluluk verici. Artarak devam edecek inşallah. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.